Hepinize merhabalar. Gördüğünüz gibi önümde bir sürü tavuk, bir sürü de sarımsak var. Bunlarla ne yapacağız? Bugün Fransızların meşhur bir yemeği varmış. Böyle bol sarımsaklı. Daha önce ben bir kere denedim. Instagram'dan da hatta paylaşmıştım. Benim sarımsağa olan ilgimi artık hepiniz iyi kötü biliyorsunuz. Böyle gördüğüm zaman açıkçası merak ettim. Bir kere de denedim. Yani 40 diş sarımsak kullanılıyormuş normalde bu yemekte. İlk başta böyle ulan ne bu falan demiştim. Ondan sonra yaptıktan sonra lan 100 diş kullansaymışım olurmuş dedim. Gerçekten o kadar güzel oluyor. Çok harika, lezzetli bir tarif. Yani sarımsak sizi korkutmasın. Sarımsağın kokusundan eser kalmıyor. Yemek bittiğinde resmen sarımsağı tanıyamayacaksınız. Yani onu size garanti ediyorum. Lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Tavan bir taraftan ısınırken benim burada yaklaşık 2 kilo civarında tavuğum var. Derili incik aldım ben. Ortasında kemiği var ama kemiksiz de olsa fark etmez. Ama derisi üzerinde olması gerekiyor. Her bir parça başına ortalama 5 diş sarımsak gibi hesap edebilirsiniz. 5-6 diş gibi. Benim burada aşağı yukarı bir 70-80 diş sarımsağım var. Fazla tavuğum olduğu için ben biraz fazla yaptım. Ama normalde bu yemeğin adı 40 diş sarımsaklı tavuk. Yani bu şekilde geçiyor. Fransızların bir yemeğiymiş. Tarifi araştırırken genellikle böyle sarımsakların şu dışındaki zarı soymadıklarını gördüm. Ama ben kendim denediğim zaman soyarak daha iyi performans aldım. En son noktada bunu yemesi çok daha keyifli oluyor bana göre. Ben soyarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama orijinal tarifte dış kabukları soymuyorlar. Artık orası size kalmış. Biraz zeytinyağı koyacağız. Biraz derken koyacağız yani. Öyle çok az değil. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da tereyağı. Bu böyle az yağlı bir yemek değil arkadaşlar. Orta ateşte devam ediyor. Şöyle her taraflarına üzerinden bir güzelce baharatlıyoruz. Önünü arkasına her yerine iyice baharatlayın. Karabiber. Tavuklarımızın önünü arkasını baharatladık. Bu arada yağımız da hazır. Tavukların ilk baş derili kısımları alta gelecek şekilde tavaya düzüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle birazcık sıkıştırdım. Benim tavuğum biraz çok geldi ama önemli değil. Bu şekilde de şöyle üzerlerinden yağlarını geçiyoruz. Derileri iyice kızarana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ben biraz altını açtım. Yani böyle birazcık kızarmasını çabuklaştırmaya çalışıyorum. Siz de ona göre yani böyle çok aşırı fokur fokur olmasın. Ama kısık ateşte de yapmayın. Şöyle bakın. Artık ufak ufak kızarmaya başladılar ama biraz daha kızarsın istiyorum. Dışları gayet güzel renk almaya başladı. Şimdi bu renk alanları çevirmeye başlıyorum ben de. Gördüğünüz gibi ilk etapta gayet güzel kızardı. Bir iki tanesi çok iyi olmamış şunlar ama çok önemli de değil. Bir iki tanesi öyle kalabilir çünkü daha fırına gireceğiz. Alt taraflarının tamamen pişmesini beklemeyin. Şimdi bunları şöyle ayrı bir kaba alıyorum kenara. Altında kısıyorum bu arada. İyi kızarmayan iki tane vardı. Bunları böyle yine bırakacağım. Üstü yeteri kadar kızaranları kenara alıyorum. Bu gördüğünüz tavuğun yağı, suyu ve ilk başta koyduğumuz yağlar. Şimdi bu noktada sarımsaklarımı da atıyorum. Bakın burada yağınız çok kızgın olursa sarımsaklarınız yanar. Eğer bu sarımsakları yakarsanız bu yemek bitti arkadaşlar. Ona dikkat edin. Artık tavukları da alıyorum arkadaşlar. Bu kadarı yeterli. Yaklaşık şöyle bir 2-3 dakika kadar böyle sarımsakların bir kokusu çıktıktan sonra artık bunları da alabiliriz. Bu yağıyla beraber sarımsakları ayrı bir yere aldım. Sarımsakları koyduktan sonra şöyle tavukların altına, üstüne, her yerine gelecek gibi koyuyoruz. Tavukları da derileri bu sefer yukarı bakacak şekilde şöyle güzelce diziyorum. Üzerinden
Ben kekik kullanacağım şöyle biraz. Kekik ve biberiye olabilir. Ben çok fazla abartmıyorum. İsterseniz başka baharatlar da koyabilirsiniz. Bu noktada fırına girebilen üstü kapaklı bir kap kullanın arkadaşlar. Benim bugün biraz tavuğum fazla olduğu için ben bunu kullandım. Bu şekilde ikinci tavuğumu üzerine kapak yapacağım. Şimdi 200 derece fırına bunu koyacağız. Öncelikle bir 20-25 dakika kadar bu şekilde. Ondan sonra gerekirse üstünde açabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu haliyle artık fırına veriyorum. Fırında şöyle biraz yukarı gelecek şekilde koydum ki üstü iyice kızarabilsin diye. 20-25 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, 25 dakikalık süreyi bitirdik. Püh! Fırınınızı soğutmayın bu arada. Şimdi şunu bir kaldıralım. Şu an gördüğünüz gibi gayet iyi aslına bakarsanız. Tavam wok şeklinde olduğu için ortadakilerde bir sorun yok. Fakat şu kenardakilerin üzerinden böyle birazcık yağla geçmem gerekiyor. Birazcık şöyle yağla geçiyorum. Bu birazcık daha derilerin böyle çıtırdamasını sağlayacak. Hem de kurumasını, yanmasını engeller. Şimdi artık kapağı koymayacağım. Bu şekliyle bir 20 dakika kadar daha tekrar 200 derecelik fırında devam ediyoruz pişirmeye. Tekrardan fırına koyduk. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, an itibariyle 20 dakikada doldu. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel, şık görünüyor. 10 numara oldu. Şu an yemeğimiz pişti. Şimdi geldik artık son etaba. Şu tavuklarımı böyle ikinci bir kaba alıyorum. İlk başta kullandığım kaba. Şunun dibinde tavukların yağı ve suyu kaldı. Şimdi çoğunluğu yağ. Ben buradan bunların üzerine yine şöyle biraz sürüyorum. Bakın bunları bu şekilde üzerlerini yağladım. Şimdi şu sarımsakları ve yağı tekrardan ocağa alıyorum. Şu an artık bunlar pişti arkadaşlar. Bakın zaten gayet güzel görünüyorlar. Şimdi bunları isterseniz sıcak kalsın diye fırına koyun. İsterseniz üzerini bir alüminyum folyo ile vesaireyle örtün. Görüyor musunuz? Gayet güzel çıtır çıtır oldular. Eğer bunu biraz daha çıtırdatmak isterseniz şöyle ızgara modunda 2-3 dakika üzerine biraz daha kızartabilirsiniz. Ben şimdi soğumasınlar diye bunları fırına alıyorum. Bu arada da ızgara modunda bir açalım. Birazcık daha böyle üstü iyice kızarsın. Altını böyle biraz açıyoruz. Fazla suyu buharlaşacak. En son artık yağı kalacak dibinde. O yağı da biraz böyle sarımsakları iyice kızartacak. Onu da sos olarak kullanacağız. Bugün fazlaca tavuk kullandım. Yani kullandığım tavanın şekli vesaire aslına bakarsanız bu işin çok doğru değil. Ama daha büyük bir tavam olmadığı için böyle üzerini kapatabileceğim, mecburen bunu kullandım ben bugün. Fazla tavuk kullandığım için dolayısıyla fazla su saldı. Daha önceki denememde 6-7 parça tavukla yapmıştım. Fırında neredeyse hiç suyu kalmamıştı. Artık böyle sadece yağı kalmıştı dibinde. Bakın ben şöyle tavuk suyumu hazırlamıştım kenara. Şu noktadayken eğer suyu olmasaydı ben biraz tavuk suyu ilave edecektim. Eğer sizinkinde tavuk suyu az kalırsa biraz tavuk suyu ilave edip bu sarımsaklara biraz zaman verin. Yani bu sosu hazırlaması ortalama bir 10-12 dakika kadar sürüyor. Tavuklarım tamam. Toplamda 4,5 dakika kadar tuttum. Bu fazla bile geldi yani. Bakın arkadaşlar, bu şekilde fırından çıkardık. Artık suyu bitti. Tamamen yağı kaldı. Yani şu an benim ihtiyacım olandan fazla bir yağ var. O yüzden de şöyle ben yağın bir miktarını bu şekilde çekeceğim arkadaşlar. Şöyle tavukların üzerinden vereceğim. Artık altını kapatıyorum. İşimiz bitti bakın. Sarımsakların rengini görüyor musunuz? 10 numara oldular. Bu noktadan sonra sarımsakların bir kısmını şöyle ezeceğiz. Bir kısmını da diri koyun. İsterseniz tabağınızda ezin. Siz bilirsiniz. Görüyor musunuz? Tavuğun dışı 10 numara. Bu arada sarımsakların durumunu da göstereyim size. Bakın. Sarımsaklar da aynı şekilde çıtır çıtır oldular.
Bakın. Görüyor musunuz? Resmen cips gibi. Şimdi ben de şöyle bir müsaadenizle tadayım. Bismillah. Siz şimdi yorumlarınızı yapın bakalım. Ben aslında sarımsağı hiç sevmem. Ama sarımsaklı tavuğu nedense çok beğendim. Ama daha sarımsaklarından vermedim. Şu an sarımsakla beraber pişmiş tavuğu sevdin. Şu ana kadarkiler güzel miydi? Evet yani normal tavuk gibiydi. Hiçbir farkı yok. Evet, gayet güzeldi. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Sarımsaklı tattırıyoruz. Bu arada derisi nasıldı? Güzeldi. Hiç deri sevmem ama Çıtır çıtır değil mi? çıtır, Cips aynen. gibi. Evet, şimdi Hepsi tavuk gibi. aynen öyle. Şimdi yine size bakın derili ve sarımsaklı kısmından vereceğim. Şimdi ver bakalım çatalını, ben ayarlayayım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ver amcam, sen de sana da ayarlayayım. Bismillah. Aç amcam. Bir parça da ben tadayım. Evet, yorumunuzu yapın bakalım çocuklar. Bana tavuktan bir farkı oldu. Yani bir şey gelmedi. Peki Direkt tavuk. Tavuk tabii ki ama sarımsağın nasıl bir etkisi var? Yani sarımsak da böyle ne yakaladınız? Ben söyleyeyim mi? Söyle babacığım. Tatlı sarımsak. Değil mi? Böyle şekerlenmiş gibi. Ama çok kötü olmuş. Tuzuyla tatlı hiç. Peki sence? Önce güzel geldi ama sonra birazcık tadı bozuldu. Beğenmediniz mi? Peki. Şimdi ben de şöyle bir müsaadenizle tadayım arkadaşlar. Bismillah. İnanın yani tabii sarımsak sevmek sevmemek ayrı konu ama sarımsağın kokusunu aldınız mı bu arada? Hayır. Yok değil mi? Sarımsak kokusu yok. Peki sizi birazcık zorlayacağım ama bir de şöyle bir boş boş şu sarımsakları vereceğim size bakalım. Gerçekten bunu bir söyle bakalım. Aç 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 aç. Aç. Şöyle bir de boş boş sarımsak. Arkadaşlar cips gibi ya. Sadece üstü cips gibi. Beğenmediniz mi? Böyle biraz güzel ama sonra dilim falan uyuşuyor böyle. Daha demin dediğim gibi He. Sarımsağı sevmediniz yani. Peki. Tamam. Teşekkür ediyorum çocuklar. Evet arkadaşlar, sarımsaklı halini çocuklara sevdiremedik ama boş halini çok seviyorum. güzel değil mi? Boş hali cipsli tavuk gibiydi. Evet. Dışı derisi çıtır çıtır, içi sulu sulu, gerçekten güzel bir tavuk. Çocuklara soslu halini sevdiremedik ama yetişkinler için gerçekten çok güzel bir lezzet. Özellikle şöyle çıtır çıtır karamelize sarımsak gerçekten bence lezzeti katlıyor. Ben en azından bir kere bir şans vermenizi tavsiye ederim. Özellikle benim gibi sarımsak sever biriyseniz beğeneceğinize garanti verebilirim. Sarımsak kokusu asla yok. Sadece karamelize bir sarımsak yiyorsunuz tavukla beraber. İsterseniz bu kadar çıtır yapmayıp biraz daha böyle sos hale getirebilirsiniz ama ben böyle taneli taneli geçen yaptıklarımdan daha çok sevdim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kanala abone olmadıysanız lütfen aşağıdan abone olun. Çocuklar, kapatmak ister misiniz? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar abone olup arkadaşlar değil. Abiler, ablalar abone olup paylaşıp yorum yazmayı unutmayın. Siz de çocukları kırmamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.